Bizimle hiç ilgisi olmayan durumlarda bazen başkaları adına utanmamızın sebebi aslında o kişilerin bu duygularını ve yaptıkları eylemleri sahiplenmemesinden kaynaklı. Varoluşçuluğa göre eğer ki bir kişi kendi eyleminin, kendi duygusunun, kendi seçiminin arkasında durmazsa ve bilinçli olarak sahiplenmezse aslında bu duygu etrafta yayılıyor ve bir başkasının omzuna yük olarak kalıyor. Heidegger bunu otantiklik üzerinden anlatırken rollemeye biraz daha özgürlükle bağlantılıyor. Mesela rollemeye diyor ki eğer ki siz kendi hayatlarınızın yazarları haline gelirseniz o zaman özgürleşirsiniz. Yani sahiplenilmiş bir hayat aynı zamanda özgürlük demek. Heidegger ise bununla ilgili şöyle söylüyor. Eğer ki diyor duygunuzun deneyiminizi üstlenmezseniz, yani sorumluluğunu almazsanız o zaman otantikliğinizi kaybedersiniz. Yani hiçbir zaman kendiniz gibi olamazsınız. Peki bu durum bizim kişisel hayatlarımızda neden bu kadar önemli? Yani bu sahiplenilmemişlik meselesi. Çünkü şöyle düşünelim, siz bir aileye doğuyorsunuz ve o ailenin bir sistemi var, değil mi? Yani sizden önce de onlar kendi içlerinde bir dengedeydi bu sistemde. Çünkü parçaların birbirlerine karşı aldığı bazı roller var. Ve ben yeni bir üye olarak bu sisteme dahil olduğumda sistem tekrardan dengeyi bulabilmek için bana belirli rolleri dağıtıyor. Örneğin ailenin en küçüğü rolündeysem, hani en küçüğü olarak dünyaya geldiysem, belki de ailenin taşıyıcı rolünü alıyorum. Ya da tam tersi en büyüğü olduğumda belki o aile sisteminin içerisinde bana biçilmiş uslu duran, olgun duran gibi roller var. Bu sebeple biz yaşamımızın ilk dönemini, yani ilk çocukluk, ergenlik, belki bir parça genç yetişkinlik döneminde çok bilinçsizce bazı rolleri alıyoruz, almak zorunda kalıyoruz. Ve çoğu zaman çocuklar ailenin ya da bir önceki jenerasyonun sahip çıkmadığı, üzerine çalışmadığı, üzerine bilinç geçirmediği duyguları da miras almış oluyor. Bu sebeple yetişkinliğimizde bu rollere yeniden bakmak, bunların hangisinden memnunum, hangisine taşıdığım için ve kendi benliğime kattığım için bununla okeyim, ama hangisinden artık bu kadar da memnun değilim ya da artık bu rolleri almak istemiyorum dediğim noktada yeniden bu tabloya bilinçli bir şekilde bakmamız gerekiyor ve çoğu zaman bunun farkında da olmuyoruz. Aynı şey duygular için de geçerli. Yani siz bir topluluğun içerisine girdiğinizde, ikili yakın ilişkilerinizde, küçükten büyüğe bütün zümrelerinizde, en küçüğü aile alalım ya da çift olmayı alalım. Aslında fark etmeden ayna nöronların da etkisiyle birazcık bir diğerinin duygusunu, bir diğerinin deneyimini de sahiplenebiliyoruz. Bu sebeple bazen durup, diyelim ki bir duygu var ve bu hafiflik hissi değil, tam tersi ağır bir his. Yani taşıması, içinde durması çok da kolay değil. O zaman bir durup gerçekten şu anda bu yaşadığım duygu, bu deneyim bana mı ait? Yoksa bir başkasınınkini mi taşıyorum? Bir başkasınınkini mi sahiplendim diye sormamız lazım. Bununla çalışabileceğimiz iki yöntem var. Birincisi en temelinde bedenlerimize sormak. Bir duygu size aitse onu çözebiliyorsunuz. Yani onu işlemleyebiliyorsunuz, onun sebebini, onun size nasıl etki ettiğini bulabiliyorsunuz. Ama bir duyguyu satın aldıysak, yani bize ait olmayan bir şeyi sinir sistemimiz ayna nöronlarla kendinin gibi içselleştirdiyse o zaman o sizde bir ağırlık yaratıyor ve aynı zamanda onun çözümünü de bulmak zor. Yani o yüzden hep kuşaklar arasına gideriz ya, yani bir dakika ya, bu bana ait değil. Benim hayatımda böyle bir deneyimim yok ama neden bu korkuyu ya da bu tetiklenmeyi yaşıyorum buna rağmen?
Yani olmamasına rağmen neden bu bende var? Birinci yol bunu çözebilmek için önce bir bedenimizi yoklamak ve sonra duyumsamalarla. Çünkü duygu bedenin içindedir. Öyle havada boş gezmez. Yani bu derinin altında bu fiziksel bedenle deneyimlediğiniz hormonlarınıza, sinir sisteminize, kaslarınıza etki eden bir duyumsamadır. Önce bulabiliyorsak bazı durumlarda çünkü beden zihin bağlantısı da kopmuş olabiliyor ve duyumsamalarım o kadar yoğun olmayabiliyor. Bulabiliyorsak onun bedendeki yerini keşfediyoruz. Belki midemde, belki göğsümde, belki omuzlarımda ve sonra o duygunun içerisinde biraz kalıp burada psikodrama devreye giriyor. O duyguya bir rol veriyoruz ve soruyoruz ona. Sen bana ne demek istiyorsun? Sen bana ne anlatmak istiyorsun? Ve bize bir cümle, belki bir iki cümle söylemesini bekliyoruz. Ve üçüncü aşamada diyelim ki bu cümleyi duydunuz. Yani ve muhtemelen duygu ağırsa cümlede çok olumlu bir şey olmayacaktır. Ve sonra o cümlenin tınısına bir bakabilirsiniz. Yani bu nereden geliyor? Ben bunu nereden duydum? Bu kimin sesi? Bu kimin cümlesi olabilir? Ya da kime benziyor? Dediğimizde muhakkak bu öğrenilmişliğin gideceği bir yer var. Belki bir öğretmeninizden sizin için değerli ve önemli bir otorite figürü olabilir. Belki bir aile üyeniz, belki bir sevgiliniz, belki bir arkadaşınız ama o cümlenin gittiği yer de belki topluluk, bir grubun içerisinde, bir toplumda buna sık sık maruz kaldınız bu cümleye ve artık o öyle içselleşmiş ki benim iç sesim, benim parçam haline gelmiş. Üçüncü aşamadan sonra yani tespit ettikten sonra geri iade. Çünkü bana ait olan bir şeyi sahiplenebilirim. Ama bir şey bana ait değilse onu sahiplenmem de çok zor. Çünkü kendi parçam olarak onu deneyimleyemiyorum. O durmadan bir etkiye tepki sonucu oluşan bir şey. Yani benden doğmuyor. Ve o zaman bu tespitten sonra da bu rolle, bu parçayla nasıl çalışabileceğimize karar veriyoruz. Bazen onu geri iade ediyoruz. Bazen onu dönüştürüyoruz çünkü onun çok önemli bir işlevi oluyor benim hayatımda. Ve o parça gittiğinde onun yerine bir şey de gelmesi lazım. Ama daha işlevsel, daha çocuklukta işime yarayan değil de şu an yetişkin ben olarak yani gelişimini tamamlamış, daha güçlü, daha kendine yeterli ben olarak oraya işlevsel nasıl bir şey eklerime bakabiliyoruz. Ve son olarak bu sahiplenilmemiş duygular bizim için aynı zamanda şöyle bir anlamı da taşıyor. Her gün sokağa çıktığınızda birçok insanla etkileşime geçiyorsunuz ve inanın bedenlerimiz, sinir sistemlerimiz çok daha hızlı bir şekilde bu alışverişi gerçekleştiriyorlar. Bunun bilince, zihne çıkması gerçekten bir zaman alıyor. Her an aslında bir alışverişin, bir etkileşimin içerisindeyiz. Buna kendimizi kapatmaktan bahsetmiyorum ama bedenimizle bağımız ne kadar kuvvetli olursa bu diyalogta da aslında her an ölçebilir halde oluyorum. Bir hissiyat, bir ağırlık geldiyse yani en baştaki kısma dönelim. Değil mi? İlk bedene soruyorduk nasıl hissediyorsun diye ya da nerede hissediyorsun bunu. Ağırlık hissi bizim çok aradığımız bir şey değil. Ağırlık varsa taşınan bir şey vardır. Ancak hafiflik hissindeyse bedenlerimiz o zaman evet kendi özümüze yakınız, bize ait olan sahiplendiğimiz seçimlerle ilerliyoruz demektir. Ve bu pratiği aslında günlük hayatımıza yerleştirebilme şansımız var. O zaman çok hızlı dış dünya ve iç dünya arasındaki diyaloğu yeniden kurabiliyoruz. Yani bir şeyi daha önce bana iyi geldiği için, daha önceki geçmiş deneyimlerimde benim işime yaradığı için yapmak ve bu her zaman bana çok iyi gelecektir gibi bir varsayımla bir otomatik hayatı yaşamak yerine her an deneyimin bendeki verisine bakabilmek ve o baktığım şey üzerinden anda kalarak spontan ve yaratıcı bir yeni
tepki verebilme şansını aslında sahip oluyorum. Bunun için de en önce dinlemem gerekiyor. Kendi bedenimi ve dış dünyanın benim üzerimde yarattığı etkiyi. Ve o zaman biz de aslında farkında olmadığımız birçok duyguyu etrafa çöp olarak saçmak yerine başkalarının üstüne aslında ben de duyguma, eylemime ve seçimime sahip çıktığımda onun bilinçli taşıyıcısı haline geliyorum. Bunu şimdilik birey bazında konuştuk. Ama bunun toplumsal da ya da ülkeler bazında da çok büyük etkileri var. İkinci olarak da dikkat edeceğimiz şey kolektif etkiler. Yani çok daha büyük bir şeyin de duygusunu, sorumluluğunu, sahiplenilmemiş deneyimini taşıyor olabiliriz. Bunu hani en geniş çaplı düşünecek olursak, değil mi? İnsanlık olarak gittiğimiz noktada bütün bir dünya olarak yaptığımız seçimlerde ne kadar kabul ediyoruz, ne kadar bu seçimi yapan otoriteler inkarda olduğu için bize de çözemediğimiz, ne sahiplenebildiğimiz, ne atabildiğimiz birçok ağır duygu ve deneyim kalıyor. Eğer konumuz ilginizi çektiyse aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Hani sizin de ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum ve belki biraz daha konuyu derinleştirebilirsek bundan sonrasında neler üzerine konuşabiliriz? Bana yazabilirseniz harika olur.